Ben demiştim demek istemiyorum ama ben demiştim. Bu oyuna bakış açımı pek çoğunuz biliyordur. Ve 10 ay önceki hazırladığım İfşalıyorum adındaki videodan da birçoğunuz az çok böyle bir oyuna neler söyleyeceğimi, hatta söylediklerimi biliyorsunuz. Birçoğunuz bu oyunun scam olduğunu Asmongold'dan duydu. Ve oyuna bir anda bakış açınız değişti değil mi? Ben bu oyunun ne olduğunu size aylar öncesinde tek tek anlattım. Kanıtlarıyla birlikte. Her birinin kanıtını sundum size. Amaçlarından bahsettim. Ama tabii ki meyve veren ağaç taşlanır misali. Doğruları söylediğim için güzel bir linç yesem de o zaman da bu zamanda her zaman her videomda söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Benim hazırladığım bir videoda yönetimle anlaşıp sevmediğim ya da anlattığımdan farklı olan oyunlar için sponsorluk alıp saçma sapan olumlamalar yapıp size onu sunmadım. Neyse onu söyledim. Gördüğümü söyledim. Sevip sevmediğimi sizlerle paylaştım. Şimdi gelelim konumuza. Bu Queenfall'ın foyası gün yüzüne çıkmışken kaldığımız yerden biraz da biz skemleyelim değil mi? Queenfall ekibi 30 Ocak'ta açılması beklenen kapalı betasını zorlamaya devam ediyor. Ekip betayı onaylamış ve herhangi bir gecikme olmayacağını söylemişti. Ancak daha sonra çok sayıda eleştiri ve şüpheli hareketler üzerine Steam'deki tarihi sessizce yakında olarak değiştirdi. Ekip sosyal medyada sadece bir görsel ve 25 gün içinde beta için geri sayım içeren bir güncelleme paylaştı. Herhangi bir devlog ya da video yok. 30 Ocak tarihini belirtmeye devam ederken Steam tarih değişikliğiyle işleri daha şüpheli hale soktular. Satın alınan yerlerin, hatta şirketin ofisi olduğu iddia edilen stok görüntülerin kullanılmasıyla birçok kişinin ağına yakalandı. Reddit'te paylaşılan birkaç görseli şu an görüyorsunuz. Pek çok kişi artık bu oyunu The Day Before ile karşılaştırıyor. Oyunun gerçek olup olmadığı ile ilgili çok fazla sorun var ve buna rağmen çok fazla vaatlerde bulunan bu acemi ekipten ne beklenecek konusunda da benzer şüpheler var. Bu durum aslında Queenfall yönetiminin eski oyunundaki kitlesi gibi sanması büyük bir sorun gibi duruyor. International kitleye hitap etmesiyle bir karışıklık yaşıyorlar sanırım. Umdukları gibi değil de beklemedikleri bütün sert eleştirilerle birlikte birçok scam olayına maruz kaldılar. İfşalıyorum başlıklı videoda derine fazla inmemiştim. Ama scam olduğunu ve ne olduklarını gün yüzüne çıkarmıştım. En azından ben böyle düşünüyorum. Çok fazla derine inmedim. Fazla rezil olmasınlar diye. Ama oturup az çok neyin ne olduğundan bahsetmiştim. Oyunun scam'den oluşup verdikleri bütün vaatlerin boş olduğunu göz önüne serebildim. Her zaman söylediğim birkaç şey var. Bizim kitlemizde sırf Türk oyunu diye oynayalım kafasına gidiliyor. Destek verilmesi kafasına gidiliyor. Ama bu tarz kişiler sömürmekten ileriye geçemiyor. Ve bu durumda da elin adama acımıyor. Bu Türk oyunu, buna insaflı davranalım demiyorlar. Ben de sırf bundan dolayı hiçbir oyun videosunda sırf Türk oyunu ya da sempati duyduğum için olumlamalar yaparak hazırlamadım. Bizim kitlemizi biliyorum. Aşırı bir milliyetçilik peşinde olabiliyoruz bazen. Ama bu yaptığımızın zararlı bir davranış olduğunu söylemek istiyorum. Ne kadar iyi niyetli olsak da. Eğer bir şeyin gelişmesini istiyorsanız siz onun peşinden değil, onun sizin peşinden koşmasını sağlamanız gerekiyor. Fanatikliğe gerek yok. Başarılıysa başarılı demek, başarısızsa başarısız demek gerekiyor. Bizim kitlemiz genelde başarısız da olsa gelişir, iyileştirilir, ileride telafi ederler. Ne de olsa bu beta. Yorumlara adı altında oynadıkları için hem zamanından hem keyfinden hem de cebindekinden oluyorlar. Her neyse, konumuza dönecek olursak stüdyo küresel kitleye hitap etmek için devrimci, güvenilir ve yaratıcı fikirlere sahip. Warcraft yeni oyunları Queenfall ile dünyanın en büyük MMORPG evrenini küresel izleyiciye sunacak. Warcraft önümüzdeki yıllarda daha önce hiç görülmemiş ölçekte büyük bir sandbox MMORPG dünyası yaratarak gerçek hayatı dijital dünyaya uyarlamayı hedefliyor. Fakat bekleyenleri artık oyuna bakışlarını değiştirmiş gibi gözüküyorlar. Tıpkı bu tweetteki gibi. Tweette bahsettiği şey şu: önce bir lansman olduğunu duydum. Sonra açık beta için giriş sattığınızı duydum. Ki bu açık beta bile değil. Şimdi de kapalı beta mı oldu? Hangisi, bir karar verin yazıyor. Ve evet, haklı. Bu durumda hangisi oluyor? Sayın The Queenfall yönetimi. Bizleri aydınlatırsanız memnun oluruz. Neyi açacakları konusunda bile hala kafa karışıklığı var. İlk önce betaların ücretsiz olacağına dair açıklamalarda bulunuldu. Sonrasında bazı olası geri adımlar atıldı. Daha sonra da oyuna erken erişim gibi gösterdiler. The Day Before'un birçok gecikmeden sonra nihayet piyasaya sürülmesi ve ardından hızla çöküp patlamasıyla son bulmuştu. Queenfall beta tarihi olan
30 Ocak geldiğinde ekibin neleri açacağını görmemiz gerekecek gibi duruyor. Birçok forumda, sitelerde, hatta YouTube'da bile oyunun ifşalarıyla birlikte scam dedikoduları çıkmış, yayılmış durumda. Bunun altından kalkması zor olacak gibi gözüküyor. Bakalım artık tarih geldiğinde nelerin yaşanacağına direkt tanıklık edeceğiz. Bu durumun gün yüzüne çıkmayacağını düşünerek yine aynı Kayra ekibiyle iş yapmaya kalktılar. Kayra'da en azından belli bir süre oyun ilerlemişti. Ama bu oyun daha çıkmadan patladı. Arkadaşlar size nacizane tavsiyem böyle vasıfsız insanların yaptığı oyunlara zaman ayırmak, değer vermek yerine oyunu oyun gibi yapan firmalara yönelin. Milliyetçi damarlarınızla sırf Türk yaptı diye saçma sapan oyunları savunmayın. Yolda yüzüne bakmayacağınız adamları gelip savunmanıza hiç gerek yok. Altı üstü bir oyun oynuyoruz ve herhangi bir oyunu bu kadar yüceltmenize gerek yok. Bir oyun oynuyorsunuz, milliyetçi damarlarınızı bu işe katmayın lütfen. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve bilgilendirici olmuştur. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.